Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rengimizin boynuzlarını çalışacağız. Hemen şu şekilde yapalım. Bunun için istediğiniz koton iple yapabilirsiniz. Benimki Alize Cotton Gold kahverengi. Hemen sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağıma yine 2 kere doladım. Odaklısın ama odaklayamadım. Evet. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6 tek. Şimdi ipimizi çekelim. Alttan gene ipi çekiyorum. Şimdi hepsini kapattık. Evet, birinci sıramızı yaptık. Hemen ilk ilmeğimize batıyoruz. İlmek kaydır, bir zincir. Şimdi bu birinci sıramız. İkinci sıramızda hepsine çift batalım. Ve sayımız 12 olacak. Her ilmeğe 2 tane sık iğne. Altı tane peş peşe arttırdık. Evet, şimdi şöyle araya da bir ip takalım ki sıramızı belirleyelim. Evet, 3. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Toplam 4 tane arttırma yapacağız. 2 tek, bir arttır, 'Evet, sıra sonunda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Evet, toplam 8 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 12. sıradayız. Bir azaltla başlıyoruz. Beş tane tek örelim. 1 2 3 4 5 tek. Şimdi 2 tane peş peşe arttıralım. Çift batalım yani. Bu birinci. Hemen yanındakine ikinci. İki tane peş peşe arttırdık. 5 tane tek. 2 3 4 5. Yine bir tane en son 2 ilmeği öndeki tek kattan alıyoruz ve azaltarak bu sıramızı bitirdik.
Şimdi burayı 9 sıra aynı şekilde devam edeceğiz. Yani hemen bir tane azaltıyorum. 5 tane tek batalım. 3 4 5 tek, 2 tane peş peşe arttır, çift batalım. Bu birinci çift, yanındakine ikinci çift. Tekrar 5 tane tek, 2 3 4 5 ve bir azalt. Evet, bu yapacağımız sayılar bunlar. Bu şekilde şekil alacak. Şöyle görüntümüz. Bunu 9 sıra yapalım. Şimdi 2 tane yaptım. 7 sıra daha öreceğim. Bu arada içine de biraz elyaf dolduralım. Elyafları doldura doldura yukarıya devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 9 sıra aynı şekilde arttırdık kestik, arttırdık kestik, hep aynı sayıyı devam ettik. 9 sıra içine de doldurdum, ben elyafla doldurdum. Şimdi 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Sayımız aynı, değişmedi. 16 tane sık iğnemiz var. Her ilmeğe tek batalım. Evet, toplam 6 sıra düz örgümü tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bir tanesini şöyle ilk yaptığım uzun kestim, dikme payı. Diğerinde buna da yetecektir. Diğerini biraz daha kısa kesiyorum. Evet, bu şekil görüntü boynuzumuzun. Şimdi hemen şu küçükleri yapalım. Orta, küçük. Ortaya yapıyoruz. Yine 6 ile başlayalım. Evet, 6 ile başladım. İkinci sıramda hepsine çift battım. 12 oldu. Üçüncü sıramda şöyle ipimizi buraya takalım. Üçüncü sıramda 5 tane tek, bir arttır yapacağım. 1 2 3 4 5 tek, bir arttır, 5 tek, 3 4 5, bir arttır. Evet, sayımız 14 oldu. Şimdi 3 sıra düz örelim arkadaşlar. Evet, 7. sıramızdayız ve yine eksiltme arttırma yapacağız. Bir tane eksiltiyorum. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 2 tane yine peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, hemen yanındakine ikinci.
Evet, 2 tane arttırdım. 4 tane yine tek batalım. 1 2 3 4 tek ve yine en son bir tane azaltarak sıramı bitirdim. Evet, 14 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Hemen ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. Evet, ortayı yaptık. Şimdi küçüğü yapalım. Yine 6 ile başlayalım. 6 12 yapıp geliyoruz. Aynısı çünkü. Hemen sihirli halkaya 6 sık iğne. Evet, küçük boynuz için 6 ile başladık. 6, ikinci sırada hepsine çift battık. 12. Şimdi 3 sıra düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan 3 sıra tek batalım. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 6. sıradayız. Bir azaltla başlayalım. 3 tane tek. Bir, iki, üç. 2 tane peş peşe arttırıyoruz. Hemen yana da ikinciyi. Evet, 2 tane çift battım. 3 tane tek. Ve bir azaltla sıramızı bitirdik. Ve 12 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra düz örelim ve boynuzumuzu bitirelim. Evet, şimdi bütün boynuzumuzun parçalarını tamamladık. Büyük, küçük, orta diye. Şimdi dikime geçeceğiz. Şuradaki önce orta boyu alıyoruz. Bu büyüğün orta kısmı koyacağız. Şu arttırma yaptığımız kısım, arttırma olan yer, niye odaklayamıyorsa, bunu bu tarafa, dışa doğru böyle yerleştirelim. Şöyle tam ortaya koyuyorum. Şöyle uzun iğnemi de takıyorum. Evet, bu şekilde kolayca dikeceğiz. İpimizi koparmasak iyiydi. Ben kopardım. O yüzden yeniden ip taktım. Evet, şimdi buradan dikişimizi yapalım. Evet, orta boynuz diktik. Şimdi küçük boynuzu da yine arttırma yaptığımız köşeyi bu tarafa, dışa doğru koyuyoruz. Hemen yanına şöyle yan yana iğnemizi tutturalım. Ve burada kalmıştım. Buradan hemen karşıya geçip dikmeye devam ediyorum.
Evet, boynuzumuzun dikişini tamamladık. Hemen kulağa geçelim. Kulağımız için yine sihirli halka içine 6 ile başladım. İkinci sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sayımız 9'a çıktı. Hemen şu ipi de araya koyalım sıra başımız için. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 9 oldu. Şimdi üçüncü sıramızda her ilmeğe bir tane batalım. Şuradan başlıyorum. Evet, dördüncü sıradayız arkadaşlar. 2 tane tek, bir artır, 2 tek, bir artır, 2 tek, bir artır. 3 tane arttırma yaptık. Evet, 12 sayıya ulaştık. Şimdi 5. sıramızı da yine eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, 6. sıradayız. Bir tek, bir çift yapalım. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrar. Toplam 6 arttırma olacak. Bir tek, bir çift. Sayımız 18'e çıkacak. Daha sonra bir sıra yine düz örelim. Evet, 8. sıradayız. 2 tane tek, bir artır, 2 tek, bir artır, yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşacağız. 9. sırayı yine eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 10. sıradayız arkadaşlar. 3 tane tek, 2, 3, bir artır, 3 tek, bir arttır, 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördük. Şimdi 15. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt yapalım. Evet, 3 ördüm, bir azaltıyorum. Üç tek, bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Bir sıra düz örüp bitireceğiz. Evet, bir sıra düz ördüm ve kulağımızı bitirdik.
17. sıramızda iki ucu kapatarak öreceğiz. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. Sıradakine atlıyorum. Yanındakine, karşıya gelen ilmeğe sıkıca kapattım. Bir atlıyorum. Yanındaki, bir atlıyoruz. Yanındakine bir atla, yanındaki bir atlıyoruz ve yanındakine batarak kulağımızı bitirdik. Bu şekilde. Daha sonra şu şekilde dikeceğiz. Bir zincir, biraz uzun bırakıyorum. Dikiş payı. Evet, kulağımız hazır. Şimdi gözlerimizi yapalım. Evet, gözümüz için yine sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. Gözümün ortasını fazla kapatmıyoruz. Şöyle 12 milim göz takacağız çünkü. Bunun böyle içine girebileceği kadar bir delik olması lazım. Rahat girmesi için. Şimdi ilk ilmeği batalım ve artı 12 tane ilmek yapacağız. Bir zincir. Şimdi 6 tane ilmeğimize çift batalım. Sayımız 12 olacak. Evet, 3. sıramızdayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, 6 tekrar yapalım. Sayımız 18'e çıkacak. Evet, 4. sıramızdayız. 2 tane tek, bir çift, 2 tek, bir çift, yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonuna kadar aynısını yapıyoruz. 24 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördük. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi biraz uzun keselim. Evet, gözlerimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi bütün parçaları dikim aşamasına geçeceğiz. Önce şöyle gözlerimizi bir takalım. Arkadan kapatıp mühürleme yapalım. Bu arada gözümüzün ters tarafı önde olacak. Düz tarafı içeride kalacak. Şu şekilde tersi. Bu ipi de iç tarafa aldım. Bu şekilde kapatıp mühürleme yapalım. Şurayı yakalım. Evet, çakmağımızın da biteceği tuttu. O yüzden şöyle mum yaktım. Mum da eriteceğim. Ve şöyle bastırıp şöyle yayıyoruz bunu. Diğerini aynı yapalım. Evet, mühürleme işimiz bitti. Şimdi dikebiliriz. Artık gözümüz çıkmaz. Hem de burada da düz olmuş olur. Şimdi şu şekilde önce şu kafa boyun yapacağımız yeri belirleyelim. Düz bir şekilde
tam ortasını bulalım. Şu şekilde devam ediyorum. Buradan düz tekrar geliyorum. Evet. Ortamı buldum. Şöyle bir daha baktığımda ortamız burası. Şöyle düzümü de arada 3 sık iğne olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Arada 3 sık iğne var. Şöyle biraz boynuzlarımız da şöyle yapınca çok tatlış olacak. Evet, şimdi gözlerimizi dikelim. Evet, gözlerimi yerleştirip sıcak silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Kolaya kaçtım. Siz dikin, daha iyi olur. Şimdi şu burun deliklerimizi içeriye çekeceğiz şu şekilde. Tam ortamı buluyorum gözümü. Şu göz ortasından takip ederek ortamı buldum. Buradan şöyle kaçıncı sıra? 2, 4, 6, 8, 10, 12. sıra. Buradan çekeceğim. 12. sıradan bu tarafa, ortası burasıydı. 2, 4, 6, 8. Buradan da 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16 olmuş oluyor. 8, 8, 20 belirledim. Buradan şimdi iğnemle uzun iğnemi aldım. Evet, uzun iğneme ten rengi ipimi taktım ve işaretlediğim yere aşağı ortadan şöyle giriyorum. İşaretli yerin delik ilmeğin içine batıyoruz. İpe batmıyoruz. İlmeğin içine battım. Biraz uzun bıraktım. Bağlayacağız. Hemen bir alt sıraya battım. Bir alta. Yine aynı yerden çıkalım. Bu şekilde çekeceğiz. İşte aynısını diğer burun deliğine yapalım. Yine aynı yere batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6.'yı battım. Bir alttan yine bir alt sık iğneye batıyoruz. Aynı yerden çıktık. Bu şekilde iyice çekelim burun deliklerimizi. Bağlıyoruz.
Evet, bunu da tekrar içeriye itelim. Evet, ipimizi de içeriye ittik ve saklamış olduk. Bu şekilde hemen boynuzlarımızı dikelim. Şöyle yerini ayarlayalım. Evet, boynuzumuz içinde yine iki gözün ortasını tam belirliyorum. Buraya kadar. Burası da şuradaki arttırmamız bir tek bir çift olan yerin şurada bir tek bir çiftten sonra bundan sonra yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15. 15 ve 16. sıranın arası. Buraya buradan bu tarafa 3 sık iğne 1, 2, 3 buraya şu şekil yerleştiriyorum. Uzun iğnemi taktım. Şimdi bunu buraya dikelim. Böyle yerimizi belirledik. Hatta bir geri daha gidebiliriz. Şöyle biraz bir sık iğne daha kaydım. Şöyle. Evet, bu şekilde olacak boynuzlarımız. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. En son başa geldiğimizde biraz elyaf dolduralım tekrar. Boşluklarımızı kapatalım. Sonra daha sonra yine şu ortamız bulmuştuk. 3 sık iğneydi. Buradan bu tarafa da 3 sık iğne. Buradaki küçük boynuzlar ortaya bakacak. Bu şekilde görüntümüz. Evet, boynuzlarımı diktim arkadaşlar. Şimdi bu kalan iple de şöyle bir kaş yapayım istiyorum. Küçük bir kaş. Şimdi burada dibine batıp şuradan çıkacağım. Göz kararı. Buradan çıktım. Hemen şöyle küçük bir kaş yapıyorum. Bir üst sıraya 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Buradan da hemen aynı gözüm hizasından göz, bakın şu siyah şuraya denk geliyor. Evet, hemen bir tane buraya kayalım. Hizalarına bakacağız. Hep aynı birbirine böyle bakalım hizalarımıza. Simetrisi aynı olsun. Bir tane daha kayalım. Çok içeriye girmiş. Evet. Bunda bir alt sıraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradan indim. Evet, başka bir yerden çıkıp düğüm atacağım. Evet, böyle de kaş yapmış olduk. Bitirdik. Şimdi kulaklarımızı dikeceğiz. Bunu da düğüm atıp içine
tekrar itelim. Evet, şimdi kulaklarımızı dikeceğiz. Hemen yerini belirleyelim. Şimdi, boynuzdan aynı hizaya devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8. 8. yere şöyle ortayı buluyorum. 2, 4, 6, 7 ile 8'in arasında koydum. Topla iğnemi şimdi kulağımızda şöyle hemen karşıya ipimi tutturdum. Bir tane daha yapalım. Evet. Bunu şimdi böyle hazırladık ve tam işaretlediğimiz yerin üzerine şöyle koyuyorum. Ve boynuzun hizasında buraya dikelim. Bir kulağa batıyoruz. Bir kafayla. Evet, dört tarafından her köşesinden diktik arkadaşlar. Kulağımız tamam. Şurayı bir kere daha yapalım. Sonra diğer kulağı da aynı şekilde aynı hizalara dikelim arkadaşlar. Evet, kulaklarımızı da bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde diktikten sonra arada 5 sık iğne kaldı. Şu boşlukta 8'i bulmuştuk, ortaya yerleştirdik. Sonra diktikten sonra 5 kaldı. Bunda bilgi olsun. Evet, kafamızı tamamen bitirdik. En son şöyle toz pastelle burun deliklerini biraz şöyle yapıp belirginleştiriyorum. Kulak içlerine de yine biraz biraz boyamış olduk. Gölge verdik yani. Ve bitirdik. Evet. Bunları da yaptıktan sonra tamamen bitirmiş olduk kafamızı. Şimdi bir dahaki bölümde kol, bacak, gövdeyle devam edeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.